Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz şık, kullanışlı bir çanta yapılışını paylaşacağım. Parlak bir ip kullandığım için gayet şık, böyle gece kombinlerinizde kullanabileceğiniz bir çanta oldu. Minik bir çanta çalıştım. Daha çok böyle dediğim gibi gece çantası olarak kullanmayı düşünüyorum. Boyutundan da şu şekilde bahsetmek istiyorum. Sizlere 20 santim ve taban kısmına kadar ise 13 santim ölçülerinde. Fermuarlı yaptım. Fermuarı dikerek sabitledim ve zincir askı kullandım. Şu anda astarlama yapmadım. Astarsız da kullanabileceğimiz bir çanta. Dilerseniz astarlama da yapabilirsiniz. 2 yumağın tamamını kullandım. İpimden de videonun başlangıcında yine bahsediyor olacağım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayarak takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için Çaylı Lurex ipini kullanacağım. İplerimi saturdio.com'dan temin ettim. Sizler de incelemek isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Birçok renk seçeneği bulunuyor. Ben kendi tercih ettiğim ipi linkini bırakıyor olacağım. Sizler için birebir aynısını almak isterseniz. %100 polyester karışımdan oluşuyor. 160 metre 25 gram. 2 yumak var elimde. Videonun sonunda ne kadar kullandığımdan da bahsediyor olacağım. 2 ve 3 milim tığ numarası için uygundur diye belirtilmiş. Biz de 3 milim tığ kullanarak örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. Bakın şu şekilde yakından da göstermek istiyorum. İnce, kendinden parlak, simli bir ip, gayet şık olacağını düşünüyorum. Şimdi beraber yapılışına geçelim. İpimi 2 kat halinde öreceğim. Şimdi 2 kat yaptıktan sonra tığımı ortasına yerleştiriyorum. Döndürdüm ve bir tane zincirimi çektim. Toplamda 34 adet zincir çekiyoruz. 34 tane zincirimizi çektikten sonra 34. zinciri parmağımla tutuyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. 34. zincir içerisinden geçiriyorum. İpimi birazcık uzatıp 1 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı zincirin içerisine döndüm. İpimi bakın birazcık uzatıyorum. 1 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. 3 zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Herhangi bir zincir çekmeden tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincirden tığımı geçirdim. İpimi uzattım. 1 2 seferde çekerek ikili trabzan yaptım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Herhangi bir zincir çekmeden tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincirden tığımı geçirdim. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincire geldiğimde ipimi biraz uzattım. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Burada önemli olan nokta ipimizi biraz uzatarak ikili trabzanlar yapıyoruz ki bu şekilde rahat ve uzun ikili trabzanlar elde edebilelim. Şimdi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 2 zincir atlıyorum. 3. zincirimden tığımı geçirdim. Bu bizim son zincirimiz. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlamış oluyorum. Ve burada kaç tane model olduğunu sayalım. 3, 6, 9, 10, 11, 12 tane model oluşturmuş olduk. Şimdi örgümün arka kısmına dönüyorum. Ve burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen 3 tane ikili trabzan, 3 tane ikili trabzanın arasındaki boşluktan tığımı geçirdim. Yine ipimi biraz uzatıyorum. 1
2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Herhangi bir zincir çekmeden tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Burada direkt dönüşümüzü sağlamıyoruz. Dönüşümüzü sağlarsak eksiltme yapmış olacağız. Bakın bu dışta duran, hemen tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. 3 zincir çekerek başlangıç yaptığımız noktadaki 3. zincir içerisinden tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yaparak sonda boşluk oluşturarak sıramızı tamamlamış oluyoruz. Örgümün diğer kısmına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. 1, 2 tane ikili trabzan yaparak zincirle beraber 3 tane ikili trabzana ulaşmış oldum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğumdan tığımı geçiriyorum. 1, 2 ve 3. ikili trabzanımı da buradaki zincir içerisine batarak tamamlıyorum. Bakın direkt boşluğa değil 3. ikili trabzanımı zincir içerisine batıyorum ve bu şekilde kenar kısmında daha düzgün bir yapıda olmuş oluyor. Örgümün diğer kısmına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaparak 4. sıramızın başlangıcını yapmış oluyoruz. Bu şekilde istediğimiz genişliğe ulaşana kadar devam ediyoruz. 11 sıra boyunca giderek tamamladım geldim parçamı. Şimdi sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum bu noktada. Bakın bu şekilde ölçtüğümüzde 19,5 santim. Bu şekilde ölçtüğümüzde ise 13 santim ölçülerinde parçamızı yapıyoruz. Aynısından bir tane daha çalıştım. 2 tane parçamızı tamamlayıp geldikten sonra sıra geliyor. Kenar, taban ve diğer kenar şeridimizi bir bütün halinde yapacağız. Onu da çalıştım ben bu şekilde. Ölçülerimi sizlerle paylaşayım. Beraber küçük bir başlangıç yapıyor olacağız. 10 tane zincir çektim. 3 tane zincirle beraber, dönüşümle beraber toplamda 11 tane ikili trabzana ulaşmış oldum ve bu şekilde tam gövde kısmına denk gelecek şekilde bir ayarlama yaptım. Öncelikle gövde kısımlarını çalışıyoruz ki daha sonra şöyle bir yerleştirme yaptığımızda bu şeritin uzunluğunu gövde kısmımıza göre belirlemiş oluyoruz. Yine de fikir olması açısından paylaşmak istiyorum sizlerle. Enini ölçtüğümde 5 santim, uzunluğu ise dediğim gibi gövde kısmı önemli. Burada 42 santim uzunluğunda parçamızı tamamlayıp geliyoruz. Şöyle bir kenara alıyorum. İpimi elime aldım. Ortasına yerleştirdim. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Devam ettim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimizi çektikten sonra 10. zinciri parmağımla tutuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 10. zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzanımı yapmış oldum. Zincirle beraber 2 tane ikili trabzan yaptık. Yandaki zincire geliyorum. Bir tane ikili trabzan. Yandaki zincire geliyorum.
bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve bu şekilde son zincirime kadar devam ediyorum. Son zincirimin içerisinden de tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Sıra sonunda 11 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Örgümün diğer kısmına dönüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sondaki boşluğuma da bir tane ikili trabzan yaptım. En son zincir çekerek başlangıç yaptığım 3. zincirimin tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde yine sıra sonunda 11 tane ikili trabzana ulaşmış oluyoruz. Örgümün diğer kısmına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktan, daha doğrusu ikili trabzanın tepesine ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Modelimiz bundan ibaret. Ölçülerimi de paylaştım sizinle. İstediğimiz uzunluğa ulaşana kadar devam edip geliyoruz. Parçalarımızın hepsini tamamlayıp geldikten sonra sıra geliyor birleştirme işlemine. Sık iğne tekniğiyle birleştirme yapacağım. Dilerseniz bu noktada dikerek de birleştirme yapabilirsiniz. Tığımda bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Şu an örgümün ön kısmındayım, yani düz kısmındayım. Yine aynı şekilde diğer parçam için de düz kısmı olmasına dikkat edelim. Hemen üstte zincirin içerisinden tığımı geçirdim. Karşılık gelen noktada da zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Hemen altta yatay ikili trabzanın içerisinden tığımı geçirdim. Karşılık gelen noktadan da geçirip bir tane sık iğne yaptım. Aynı ikili trabzanın içerisine bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Alttaki boşluğuma geldim. Bir tane sık iğne. Boşluğa geliyorum. Yatay ikili trabzanın içerisine 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada tamamıyla tahmini sık iğne yapıyorum. Baktınız ki 2 tane sık iğne yeterli gelmiyor. Yapısında bozulma oluyor. O zaman bu boşluk kısmına 3 tane sık iğne yaparak da birleştirme yapabilirsiniz. Burada el ayarımıza ve tığ numaramıza göre değişiklik gösterebiliyor. Bazen 2, bazen 3 tane de sık iğne olabilir. Dediğim gibi tamamıyla burada önemli olan düzgün bir görüntü elde ediyor olmak ve karşılıklı ikili trabzanların içerisinden geçirip birleştirmemizi yapmamız. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda son boşluğuma geldim ve böylelikle 1, 2 tane sık iğnemi yaptım ve alt kısmına, taban kısmına doğru dönüşümü sağladım. Burada da zincir içerisinden tığımızı geçiriyoruz. Karşılık gelen noktada da yine ikili trabzanın içerisinden tığımızı geçiriyoruz. Bu noktada taban kısmı olduğu için hem zincirden hem de boşluk kısmından tığımızı geçirip sık iğneler yapıyoruz. Ve tüm birleştirmemizi aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın buradan başlamıştık. Taban kısmına dönüşümü sağladım. Buradaki noktaya kadar birleştirdikten sonra arka gövde kısmında sabitlemesini yapıp geliyorum. Tüm birleştirmemi tamamladım, geldim. Sıra sonuna kadar geldim ve burada ipimi kesmeden devam edeceğim üst kısmına. Hemen birinci boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne, yandaki ikili trabzanın tepesine geldim. Bir tane sık iğne, yandaki ikili trabzanın tepesine gelip bir sık iğne yaptım. Bu şekilde üst kısımda her ikili trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Sıra sonuna kadar sık iğneler yaptıktan sonra kenar kısmına geçişimi sağlayacağım. Burada hemen birleştirme yapmış olduğum boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğne yaptım ve yan parçamızdaki ikili trabzanların tepesine doğru geçişimi sağlamış oldum. Bakın bu noktada. Devamında da aynı şekilde her ikili trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapmaya devam ediyorum.
Son iki trabzanın tepesine de sık iğnemi yaptıktan sonra yine birleştirme yapmış olduğum noktadan tam orta noktasından tığımı geçirip sık iğnemi yaptım ve diğer parçamıza geçişimi sağlamış oldum. Ve bu şekilde sık iğneler yapmaya başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Başlangıç noktama kadar geldim. Burada hemen birinci sık iğne içerisinden tığımı geçirip ilmek yürütmemi yaparak sıramı kapatıyorum. Devamında yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütme yapıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütme yapıyorum. Bu sıra tamamıyla isteğe bağlı. Bence son sıramızda ilmek yürütme yaptığımızda çantamızın bitişi çok daha güzel gözüküyor. O yüzden şimdi bu şekilde her boşlukta ilmek yürütme yaparak başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmek yürütmeler yaparak tamamladım. En sonunda ilmeğimi bırakıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim ve buradaki bırakmış olduğum ilmeği çantanın iç kısmına çekiyorum. 2 tane zincir çekerek artık ipimizi kesiyoruz. Ve bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Elimde görmüş olduğunuz fermuarı çantanın içerisine yerleştirerek direkt kenarlardan başlayıp dikerek sabitleyip geliyorum. Size bahsettiğim gibi fermuar kısmına dikerek sabitledim. Geldim. Bakın gayet güzel, tatlı bir çanta oldu. Bence çok da şık oldu. Videonun başlangıcında bahsetmiştim. 2 yumak ipim vardı. İkincisinin de tamamını kullandım. Bu arada dilerseniz hazır askı, zincir askı da kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Her iki türlü de kullanışlı bir çanta oldu. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.